Herkese merhaba Vahşi Vatan'ın iyi insanları. 7. gündeyiz. Dün bu saatlerde çatışma noktası etkinliği gelmişti. Saat 3 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Saat 3.30 enerjim şöyle görebilirsiniz 38'in altına düştü. Eve geldim, yani çiftliğe dönmüştüm, 38'in altına düşmüştü. Tekrar hazırlandım, başka bir bölgeye gidecektim. Baktım ki eski yol etkinliği gelmiş. Eski yol etkinliği şu an yeşil. Yani yine 40 seviye ama kolay bir etkinlik olduğunu umuyorum. Daha doğrusu şöyle, renkler ne kadar değişirse, mesela sarı olursa haydutlar biraz daha fazla, yine 40 seviye olur. Şöyle turuncu olursa ya da kırmızı olursa haydutlar biraz daha fazla oluyor. Buradaki zorluk derecesi sadece haydutların sayısını belirliyor. Dün yine çivili sopayla 40 seviye çatışma noktası etkinliğini tamamlamıştık. Bugün yine çivili sopayla ve barettayla geldim. Çivili sopayla 40 seviye eski yol etkinliğini tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, eski yol etkinliğine bakalım. Ödülümüzde ne varmış? Kalay cevheri verecek bize. Görevi kabul etmeden önce yolu temizleyelim, yani yolun sonuna kadar gidelim. Burada bulunan haydut ve hayvanlar, tabi hayvanları yanımıza alacağız. Öncelikle yolun sonuna kadar gidip yoldaki haydutları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu haydutları temizlememizin amacı, zaten bu haydutlar belirli noktalarda duruyor. Mesela bir tanesi az önce tam köprünün ortasında durmuştu. Çünkü vagon geldiği zaman burada duruyor ve bu buradaki duran haydut vagona saldırıyor. Bir sonraki mesela burada engelin önünde duruyor. Vagonumuz buraya gelip engelin önünde duracak ve bu haydut da bizim vagonumuza saldıracak. Onun için ilk önce yolu temizliyoruz. Bak, yine bir sonraki engelden önce yine bir haydut var. Onun için buradaki yolu temizliyoruz. Sona kadar geliyoruz. Zaten kasaları gördükten sonra ilerleyen süreçte bir şey yok. Haydutlar bu tarz mağaralardan çıkıyor arkadaşlar. Bu bir tanesi. Engeli kaldırdıktan sonra ve engeli kaldırmadan önce belirli aralıklarla bu mağaralardan çıkıyorlar. Bu ikincisi arkadaşlar. Mesela görevin kolay, orta ve zor olmasının sebebi, burada diğer mağaralardan bir tanesi. Orta, zor ve kolay olmasının sebebi arkadaşlar, derecesi haydut sayısına bağlı. Ne kadar kolaysa, yeşilse mesela, daha az haydut gelecek. Orta seviyede 2'şer haydut, zor seviyede 3'er haydut mesela gelecek. Arabamız gelip burada engelin orada duracak. Tabi engel orada durduktan sürede ilerideki mağaradan, yani ilk çıkış yerinden soyguncu çıkacak. Bölgede bulduğumuz hayvanları yine yanımıza alarak oyunu biraz daha kolaylaştırıyoruz. Araba durduktan sonra, yani engele gelip durduktan sonra bir haydut çıkıyor. Orta seviyedeyse 2 haydut, zor seviyedeyse 3 haydut. Engeli kaldırdıktan, hareket ettirdikten sonra bir haydut daha çıkıyor mesela. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla böyle ileri geri yapmanıza gerek yok. Arabanın şöyle sol tarafında durursanız, çünkü haydutlar genellikle sol bölgeden geliyorlar, sağ bölgeden gelmiyorlar. Sol bölgede kalırsanız, dediğim gibi az önce buradaki haydutu öldürmüştük. Çünkü tam bu ortaya geldiğimizde yine haydutlar gelecekti. O haydutu öldürdüğümüz için daha öncesinde, şimdi geldi bir tane köpek mesela. Ama yanımıza almış olduğumuz hayvanlar köpeği durdurdu ve bize yardımcı oldu. Şöyle tekrar başka bir haydut geldi. Araba hareket ediyor. Bir an önce öldürürseniz ve arabanın yanına giderseniz, ilerideki başka bir mağaradan tekrar size arabaya haydut saldırmaz. Şimdi bu bölgeden haydut çıkacak arkadaşlar. Yani araba buradaki engele gelecek. Engelde durduktan sonra en yakın mağara burada olduğu için haydutlar bu mağaradan çıkacak. Ya da şöyle göstereyim. Tekrar geldi mesela.
biz burada savaşırken ilerideki, yani orta seviye ve zor seviyelerde ilerideki başka bir mağaradan ön taraftan haydutlar gelebilir, yani arka tarafta burada savaşırken. O yüzden çok fazla arkaya veya geriye gitmeyin. Bu kısımda, yani vagonun sol kısmında önündekileri ve arkadakileri öldürürseniz en azından müdahale etmesi daha kolay olur. Çünkü biz arkada savaşırken ön taraftan gelip herhangi bir haydut arabanın canını indirebilir. Şöyle hareket etmeye devam ediyoruz. Bir sonraki engele kadar, dediğim gibi, arabaya ne kadar yakın olursanız o kadar rahat olur sizin için. Şöyle en yakın mağara yukarıdaki, şimdi yukarıdan gelecekler. Dediğim gibi bak, şu an çok yukarıdayız. Biz bununla uğraşırken aşağıdan başka bir haydut gelebilirdi. Arkadan arabamızı patlatabilirdi. Onun için çok fazla uzaklaşmamaya çalışın. Dediğim gibi çivili sopa çok rahat bir şekilde geçmemizi sağladı. Şöyle göstereyim, bir seviye atlamışız. Onu da ruha verelim. Yani silahı bile kullanmadık ama ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. 40 seviye eski yol etkinliğini sadece çivili sopa ile geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şifa bile kullanmadım yani arkadaşlar. Sadece çivili sopa ve 2 tane yanımıza almış olduğumuz kurtla. Kurtlarda şöyle arkadaşlar, 15 ruh puanı istiyor bir tanesi. Bizde 48 ruh puanı olduğu için 15'te birine verdik. 18 ruh puanımız kaldı. Şöyle ödülümüzü alalım. 4 etkinlikten en iyi ganimete sahip olan etkinlik eski yol etkinliğiydi arkadaşlar. Ama sanırım dün de söylemiştim. Yani etkinlikler aslında bize ganimet vermek için değil, özel ürünleri vermek içindir. Ya bu özel ürünlerde her etkinliğin kendine ait bir ögesi var. Bu etkinliğinde evcil hayvan kasesi, yani evcil hayvan evini tamamlamak için veya yükseltmek için gereken kaynak. Şöyle buradaki ham maddeler veya işlenmiş kaynaklar tamamıyla sizin tercih edeceğiniz, hangisini almak istiyorsanız, hangisine ihtiyacınız varsa. Ama ilk öncelik olarak tercih etmeniz gereken şey üst kademe, yani şöyle göstereyim. İkinci kademe ürünleri tercih etmek. Birinci kademe ürünleri zaten daha yakın bölgelerde bulabilirsiniz. Şu an canımız full olmasına rağmen bunları yiyorum ama şu şekilde bronz yüzük veya gümüş yüzükler kanyon denemelerinde giriş ücreti olarak bizden isteniyor. Eğer onlar olmazsa şöyle son kez kontrol edelim. Bunlar olmazsa eğer giriş ücreti olarak 10 gümüş vererek sınavları başlatabiliyoruz. Tamamladık eski yol etkinliğimizi arkadaşlar. Şöyle ganimetimizi de göstereyim. Genellikle ikinci kademe ürünler aldım. Yani su, ya ihtiyaç yok aslında. Şöyle suyu bırakalım. Onun yerine şöyle kükürt alalım. Kükürtü de zaten ilerleyen süreçte kömürle beraber barut yapacağız. Barut da zaten en gerekli kaynaklardan bir tanesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sadece bir seviye bakır külçeleri aldım ve biraz bakır cevheri aldım. Dediğim gibi 4 etkinlikten bir tanesi eski yol etkinliği, evcil hayvan kasesi veriyor. 40 seviye eski yol etkinliğimizi tamamladık arkadaşlar. Çivili sopayla tamamlayabildik. Kolay olduğu için, eğer zor olsaydı barettayı, yani silah kullanabilirdik. Ama kolay olduğu için çok rahat bir şekilde, zaten şifa bile kullanmadan görevi tamamladık. Evcil hayvan kasesini aldık. 4 etkinlikten bir tanesini. Muhtemelen yarın diğer etkinliğimiz, şöyle saatimize bakalım, 3.40. 3.30'da da gelebilir. 4'te de gelebilir. Yani 3.30'da 4 arasında herhangi bir süreç içerisinde gelebilir.
İlerleyen süreçte hikaye bölümüyle devam edeceğiz. Evcil hayvan evimizi tamamlamak üzereyiz. Evcil hayvan evimizi kuracağız ve doğa bilimcileri görevleriyle beraber devam edeceğiz. Bugün muhtemelen kanyon sınavlarını gideceğim. Çünkü hem hikaye bölümünde kanyon sınavlarına gitmemi istiyor görev olarak. Hem de almış olduğum Norris'in bir görevi var. Kanyon sınavlarında 10. dalgayı geçmemi istiyor. Eğer 10. dalgayı geçersek bize 5 tane sıradan boru hediye edecek. Bakalım bugün kanyon sınavlarını da yapacağız. Muhtemelen videosunu atarım. Yorum yapar, beğenirseniz ve abone olmayı unutmazsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz